Çam Ağacı Masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok eski zamanlarda büyük bir ormanda bir çam ağacı varmış. Hani şu yaprakları diken diken olan ağaç var ya, kokulu çam. Evet, o ağaçmış. Yalnız bu çam ağacı halinden hiç memnun değilmiş. Öteki ağaçların ne güzel kocaman kocaman yaprakları var. Benimkilerse diken gibi. Kuşlar bile konmaya korkuyor diyormuş kendi kendine. Öteki ağaçlardan bir ayrıcalığım olsa, ormandaki ağaçlar ve hayvanlar beni fark etseler ne kadar iyi olur, çok mutlu olurum diye de ekliyormuş çam ağacı. Masal bu ya. Çam ağacı bunları söylerken orman perisi onun bu isteğini duymuş. Hemen gelip çam ağacına sormuş. Söyle bakalım nasıl yapraklar istersin demiş. Çam ağacı da şöyle pırıl pırıl parlasın, cam gibi parlak olsun, çok uzaklardan bile görülebilsin demiş. Peri hemen değneğini oynatıp bizim çam ağacını baştan aşağıya kristal gibi parlak yapraklarla donatmış. Işıl ışıl olmuş bir anda çam ağacı. Ağaç çok keyiflenmiş, çok mutlu olmuş. Derken bir gece bir fırtına çıkmış ve rüzgarda bizim çam ağacının bütün yaprakları dökülmüş. Hepsi bir kırılıp düşmüş. Tabii ki o yılı bizim çam ağacı yapraksız bir şekilde geçirmiş. Ertesi yıl peri yine çıkıp gelmiş. Olanları görünce bu kez de gümüşten yapraklar vermiş bizim çam ağacına. Çam ağacı gene pırıl pırıl olmuş. Herkes ona bakıp imreniyormuş. Ama bu defada çam ağacının gümüşten yapraklarını gören hayvanlar gelip ağacın yapraklarını birer koparmışlar. Ve sonunda yine çam ağacı yapraksız kalmış. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra peri 3. defa tekrar gelmiş ağacın yanına. Ve çam ağacı ne olur yapraklarımı gerçek yaprağa benzet ve çok güzel koksun, çok uzaklardan bile kokusu duyulsun demiş. Peri hemen çam ağacının isteğini yerine getirmiş ve ormanın ta diğer ucundan bile duyulan bir koku vermiş çam ağacının yapraklarına. Ve bütün ormandaki keçiler, kuşlar, kokuyu alanlar gelip yemişler çam ağacının yapraklarını. Ve yine bizim çam ağacı yapraksız kalmış. Ve koskoca bir kışı yine yapraksız geçirmiş. Çam ağacı bunca yaşadıklarından sonra gösterişten vazgeçmiş. Ve periye son defa şöyle demiş. Diken diken olsunlar ama üstümde dursunlar. Ben eski yapraklarımı tekrar istiyorum demiş. Peri de sihirli değneğini sallamış ve eski yapraklarını vermiş. Ama çamın son dileğini tam olarak vermiş. Çamın yaprakları hep üstünde kalacak demiş. O zamandan bu zamana da çam ağacının yaprakları hiç dökülmeden kışı geçirirmiş. Bu masalımız da burada sona ermiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri çam ağacına, bir de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone değilsen abone ol ve videoyu beğen.